Merhaba arkadaşlar. Gezginin Rotası'nın bu haftaki bölümünde Üçpınar mahallemizde yine bir köy gezisi gerçekleştireceğiz. Bugün gerçekleştireceğimiz Üçpınar köyümüz, mahallemiz diyelim şimdi mahalle. Eskiden kasabaydı. İlçeye bağlı bir nahiye. Kendi bünyesinde jandarması, okulları olan büyük kasabalarımızdan bir tanesiydi. Şimdi Büyükşehir yasasıyla beraber bir mahalle. Orada ziyaretler gerçekleştireceğiz. Tarihiyle köklü bir köyümüz burası açıkçası. Buyurun seyre. Muhtarım, sağ olasın. Allah razı olsun. Bize yoldaşlık yapıyorsun, mimardarlık yapıyorsun. Üçpınar mahallemize hoş geldin Yakup Bey. Hoş bulduk muhtarım. Üçpınar mahallemiz iki mahalleden olarak geçiyor. Hocaköy ve Babıtçı. Ama Üçpınar olarak, tek mahalle olarak oldu. 2014 yılında belediyelikti. Şimdi muhtarlığa bindi. Ben de 2019 yılında seçildim. Allah'a şükürler olsun. İşte muhtarlığa devam ediyoruz. Köyümüzün gelirleri arıcılık çok güzel bir şekilde ilerliyor. Bozkır'ın esnaflarının %70'i Üçpınarlı, galericilik, hayvancılık yapılıyor. Yaylalarımızda yaz aylarında yapıyorlar. Hangi yaylalar vardı muhtarım? Babuşçu, Hocaköy, Keklioğlu yaylamız var. Ondan sonra işte tarımcılık var. Bazı arkadaşlarla tarımcılık yapılıyor. Karşıda çok güzel bir entegre bir şey gördüm ben. Var. Kurşunlu ve Babuşçu Camii olarak geçiyor. Karşıda Hatıranlı yerimiz var. Burası Çamlık mahallemiz var. Çamlığımız var. Kışın 350 kadar nüfusumuz var. Yaz aylarında bu nüfuslarımız çoğalıyor. Muhtarım, köyümüz kaç hane ve nüfusumuz ne kadar? Köyümüz 865 hane. Nüfusumuz kış aylarında 300'e falan düşüyor. Yaz aylarında 1500 falan oluyor. 1500. Yoğun bir şekilde. Evet. Şimdi sen anlamında bahsedersek ilk önce ismimizi söyleyelim. İsmimizi unuttuk biraz önce konuşurken. Ben seni biliyorum ama Hüseyin Özkaya. 2019 yılında muhtar oldum. Köyümüzün kanalizasyon ihalesi vardı. Vekilimizin sayesinde, Mustafa Kaleci sayesinde ödenek çıkarılıp Bozkır Belediye Başkanı da destekleri kanalizasyon yapıldı. Arkasından parke mahalle arasına 245 tır parke döşendi. Arkasından su boru hatları döşendi. Bozkır yoluna, Bozkır Üçpınar yoluna Mehmet Çenesiz abimin sayesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin de sayesinde bariyer taktırdık. MEDAŞ müdürü Ali İnce'nin sayesinde mahallemizin bütün MEDAŞ direkleri değişti. Ona da teşekkür ederiz. DSİ tarafından mahallemize dere ıslahı yapılacak. O da baharın başlayacak Allah izin verirse. Mezarlıklar Müdürlüğü'nün tarafından mezarlığımıza duvarlar yaptıracağız. O da gerçekleşecek. Muhtarım çok sağ olasın. Bize rehberlik ediyorsun. Biraz önce sohbete başlarken biz seni tanıyoruz ama senin ismini söylemedin. Takipçilerimiz de öğrenmiş olsun. Hüseyin Bey hoş geldin köyümüze. 2019 yılında muhtar oldum. Allah'a şükürler olsun. Üçpınar mahallemize 2019 yılında kanalizasyon Mustafa Kalaycı vekilimizin sayesinde, Bozkır Belediye Başkanımızın sayesinde kanalizasyon yaptırdık. Arkasından 25 kilometre Babuşçu Yaylası, Hocaköy Yaylası,
Tuğanderesi, Tosuntaş Yaylası'nı asfaltını yaptırdık. Tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanımızın sayesinde. Arkasından Üçpınar mahallemizin su boru hatları değişti. Bozkır Üçpınar yolunda 5 kilometre demir korkuluk yaptırdık. MEDAŞ müdürü Ali İnce arkadaşımız olur. Kendisinin sayesinde bütün mahallenin elektrik direklerini değiştirdik. Mezarlıklara da duvar yaptıracağız. Devlet su işleri tarafından DRSA çalışmalarımızda bahar aylarında başlayacak. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah razı olsun hepsine. Tamam. Kavgaya mı gidiyorsunuz? Kimi döveceksiniz bakayım? Gelin bakayım bir tanışalım ya. Kimsin? Bizi tekmelerle. Öyle mi? Ya çekme bizi beni ya. Niye ya? Sevmiyor musunuz? Gençlik kamerayı niye sevmiyor? YouTube mu çekiyorsun? Ha, aynen YouTube çekiyorum. Abi çek ya. Dayı. Hı, YouTuber'ım. Adım ne? Yakup Çetin benim ismim. Gezginin rotası. Sizleri tanıyalım bakayım ya. Kimlersiniz? İsimleriniz ne? Ahmet Kaça Hasan. gidiyorsunuz? Erdem. Erdem, Emre. Emre, Mustafa. Utangaç Mustafa, evet. Yok. Sesim değişik çıkıyor ya. Olsun ya, bir şey olmaz. giderim. Bu 8'e gider. Bu 8'e gider. Oh, Bu 7'ye gider. Bu 7'ye gider. Bu 5'e gider. maşallah ya, ne güzel. Hep beraber oynaşmaya mı gidiyorsunuz, gezmeye? İyi bakayım. Teşekkür ederim, yakışıklılar. Hadi görüşürüz, Allah'a emanet. Şöyle hep beraber bir el sallayın bakayım, bir poz verin. Ah. Üçpınar mahallemizin giriş kısmındayız. Bozkır'dan girdiğimiz noktadan köy içi gezilerimize başladık. Muhtarımız sağ olsun köy içinde gezilerimizde bize eşlik etti. Köyümüzle ilgili de bilgiler verdi. Muhtarımızın da bahsettiği gibi, gördüğünüz gibi burada bir arıcımızın evi. Üçpınar'da arıcılık yoğun bir şekilde devam ettiriliyor. 50 küsür tane arı üreticisi, bal üreticisi var. Köy çeşmemiz. Çeşmemizin duvarları şöyle göstermek gerekirse bakın. Tarihi bir kalıntıdan yapılmış. Yani eklemeler yapılmış. Dekoratif olarak. Şundan muhtemel bir tarihi kalıntı alanından getirilerek çeşmede kullanılmış. Çoğu mahallemizde o yöredeki tarihi kalıntı alanlarından getirilen bu tarz taşlar, sütunlar, işlemeli eserler çeşmelerde, binaların duvarlarında bu şekilde sergileniyor. Yani tamamen kaybolmasındansa bu tarz kalıcı olarak durması iyi bir şey. Bölgede ciddi anlamda da defineci istilası var.
Özellikle daha önceki videolarımızda görmüştünüz. Zengibar Kale'mizde ciddi anlamda talan var. Bu tarihi değerlerin bir şekilde bu yapıyla da olsa mevcudiyetini koruması iyi bir şey. Gördüğünüz gibi bu da aynı şekilde bakın. Tamamen süslemeli, işlemeli bir şeymiş. Çeşme olarak burada devam ediyor. Korunuyor yapıları. Yakışıklı. Ne yapıyorsun sen? Hı? Koç. Şunlar mahallemizde neredeyse atıl yıkık bir bina yok diyebilirim. Çünkü genellikle mahalle sakinleri Bozkır merkezde otursalar bile yaz aylarında muhtarın da ifade ettiği gibi tamamen köyde vakit geçiriyorlar. O yüzden köy evleri de sağlam ve kullanılabilir durumda. Kışın genellikle köyde vakit geçiren 250-300 kişilik bir nüfus bulunuyor. Onun harici yazın ilçe merkezinde, Konya'da, sağda solda ne kadar memleketli varsa hepsi köyde vakit geçiriyorlar. Burada da bir çeşmemiz var. Ama kuru, şu anda suyu yok. Şurada da kitabesi var. Çeşmenin arkasındaki şu gördüğünüz alan su deposu gibi bir yer. Biraz önce yukarıdan bakmıştım. Muhtemelen su depolanıp buradan tahliye ediliyordu. Kuyu da olabilir. Aynı kızılcık dediğimiz alışgillerden gibi ama genellikle park bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılıyor. Maşallah yani pür gibi vermiş. Yenir bir şey olsa afiyetle koparıp yemelik. Tabii bunun da taliplisi kurtlar, kuşlar. En çok sevdiğim yol. Parke, buna benzer şeyler değil de gördüğünüz gibi çayırlıklar, lakaplı. Tam köy yolu ve bir köy evi. Tamamen taş bir ev. Kapı tokmağı gördüğünüz gibi çok hoş. Dekoratif, eskilerin estetiğinde. Maşallah çayırlar iyi boyatmışlar. Yağışlarla beraber ocağa girmek üzereyiz. Ocak ayına girdik ama daha kar yok. Yaz gününden bir sıcaklık.
Mahalle arası küçük bir park var burada. Burası Dibektaşı diyeceğim de Dibektaşı'ndan farklı gibi. Tarihi kalıntılı bir olabilir. Eskiden kullanılan düzenlenmiş bir park alanı. Ağaçlarıyla, çamlarıyla. Mahallenin içinde tamamen bu tarz küçük park alanları mevcut. Köyümüzün en aşağı kısmındayız. Şöyle yavaştan göstermek gerekirse. Karşıda jandarmamızın dikimini yaptığı bir alan var. Biraz sonra zoomlayacağım. Buralar mahallenin ekim dikim alanları. Gördüğünüz gibi buradan karşı dağa doğru, eteğine doğru komple ekim dikim alanları, düz alanlar, bahçelik alanlar. Şöyle göstermek gerekirse şurada görülen alan jandarmanın ağaçlandırma sahası. Biraz önce çekimlerimiz sırasında birdayımız. Tabi gayet normal karşılıyorum. Bilmediğiniz bir yerde çekim yaparken dikkatli olmak lazım. O bölgeden birilerini bilmek, ulaşmak iyi bir şey. Jandarma niye çekiyorsun diye sorguladı. Biz de tam detaylı bilgi vermedik. Öyle olunca jandarmaya bilgi verirsin dedi. Jandarmayı arayacaktı neredeyse. Muhtarla görüştüğümü söyleyince bu sefer vazgeçti. Köy serçelerimiz. Bilmedik bir yerde çekim yaparken bir yetki veya da elinizde bir çekim yaptığınıza dair bir verinin olması lazım. Sonrasında adam şikayetçi olabilir. Gerçekten yani jandarmada veya da artık ilgili yetkili kimse ona şunun için çekiyorum diyerek detaylı bir bilgi akışı sağlamanız lazım. Ciddi anlamda sıkıntı. Yani insanlar da haklı. Yani ne amaçla çektikleri belli olmayan insanlar
mahallelerde, kırsal kesimlerde ciddi anlamda dolandırıcılık faaliyeti yapabiliyor, alan gözlemesi yapabiliyor. Ya başımıza geldi. Bozkır'da bir üreticimizin hayvanlarını çaldılar. Jandarmamız sağ olsun ciddi bir operasyon düzenledi. Takip edip hemen mallar bulundu. Konya'da bulundu. Öncesinde gelip bu böyle gezi yapıp alanı inceleyip keşif yapıyorlarmış. Onu da öğrenmiş olduk. Yani insanlar da tedirgin oluyor. Haliyle bilmedikleri insanlar çekim yapıyorken diyor acaba hırsız mı, dolandırıcı mı, ne amaçla çekim yapıyor? Onu da öğrenmek istiyorlar. Üçpınarlılar maşallah çam ağacını çok seviyor. Neredeyse her evin bahçesinde var diyebilirim. Çam ağacı dikmişler. Çamın özelliği yazda, kışta böyle yeşil olması görsel anlamda güzellik sağlıyor. Parke taşı arasında büyümüş bir güzellik. Kar yağıncaya kadar güzellikler devam. Dediğim gibi, gördüğünüz gibi tamamen evin etrafı çam ağaçlarıyla kaplı. Yeşili seviyor köyün sakinleri. Köyün köpekleri de bizi seviyor. Biz de onları sevince uzaklaşmıyorlar. Yakışıklı bir erkek. Zibidi. Yaramaz seni. Arka tarafta çok güzel bir çam mı diyeyim, sedir mi diyeyim artık, özel bir ormanlık alanımız var. Mahallemiz diğerki çektiğimiz mahallelere, köylere göre gerçekten kalabalık bir yerleşim yeri. Hane sayısı muhtarımız söylediği 800 civarı. Neredeyse 1000 hane. Son çekimlerini yaptığımız Ahırlı ve Yallık ilçelerimiz kıyaslanınca yani ilçe potansiyelinde diyebiliriz. Abi sen ne sevimli şeysin ya. Sese mi geldin sen? Gel. Pis 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 pis. Pis 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 pis. Pis pis pis. Gel. Gel. Gel bakayım ya. Niye kaçıyorsun sen? Ha kerata vay. Ocak ayına girdik. Kar yok diyoruz merkezde ama burada gördüğünüz gibi kar var. Önceki yağan kardan kalan yağış yerde. Biraz burası güneş görmüyor. Yerel tabirle dumlu dediğimiz gölge bir alan. Öyle olunca kar kalkmamış. Sabahlar ciddi şekilde ayaz oluyor. Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam. Nasılsın dayı? İyi Allah'a şükür. Sen nasılsın? İyi Allah'a şükür dayı. Köyü çekmeye geldim şöyle tanıtmak için de. Sen nerelisin? Ben Dereliyim. Senin ismin ne dayı? Seni de Osman Özdemir. Osman Özdemir amca. Maşallah. Köy bayağı büyük ya. Köy çok büyük ya. Hep sağda solda da. Eskiden daha büyükmüştür tabi. Yo aynı. Değişen bir şey yok. Bittiler tabii. Yazın burası doluyor. Biliyorum Bozkır'da şimdi. Bozkır'da oturuyorlar ama yaz geldi miydi herkes burada. Evler de bakımlı maşallah.
Ben köyleri gezmesini çok severim. Diğer köylere gidiyorum. Hepsi evler virane. Ama burada hiç yıkık dökük bir ev yok yani maşallah. Ya bizim bura iyi ya. Yani gerçekten iyi. Biz 12 kardeşiz. Ama 170 tane sorunu var. Maşallah. Hepsi burada. Yarısı Konya'da, yarısı Bursa'da. Ama devamlı gelirlerdir. Gelirler tabii canım. Sen ne iş yapardın dayı? Eskiden bacırım şu bu yapardı işte iş. Tabii Şimdi bak, emekliyiz. Midye falan aldırdı. Rabbim sağlık saat versin dayı. İyi hayırlısı ya. Çok sağ olasın. Muhabbet için teşekkürler dayı. Allah'a emanetsin. Bakın burada bir ev tadilatı var. Yani düşünün burası bir mahalle. Bir köy yerleşim yeri. Ama apartmanvari. Gerçekten çok güzel evler yapılıyor. Bu da işte dayımızın da dediği gibi herkes köyünü, yurdunu, ata toprağını atmıyor. Devamlı geliyor. Burada vakit geçiriyor. Pis, 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 pis. Ne yapıyorsun? Dur dur, pati atmak yok. Ay, dur lan yavaş. Düşeceksin. Kerata. Aslan yavrusu. Sıcacıkta arkadaşlar. Güneşte iyi güneşlenmiş kerata. Burası Babutçu Cami. Dışarıdan ve içeriden görüntülemeye çalışacağım. Caminin dış süslemesi Meyreli Şen kardeşlerin des işçiliğiyle yapılmış. Görsel güzelliği belli. Yani eser sahibi olmak yani gerçekten güzel bir şey. Dayımızla sohbet etmiştik. Eski videolarımızda var. Almanpınar mahallemizde. Gittiğim yerde de her mahallede onların izlerini görüyorum. Muhtarım, bu caminin ismi ne? Burası Üsküdar Babuşçu Camisi. Gördüğünüz gibi bütün mahalle aralarına park yaptırdık. Yapılmayan yerlerde yaptıracağız Allah izin verirse. Aynen. Hizmete devam diyorsun yani. Devam. Allah kolaylık versin muhtarım. Bu caminin tarihi nedir? Bunu biliyor musun? Onu bilmiyorum. 1981 diyor minarenin yapımı. Cami biraz daha eski olabilir. Babuşçu ve Hocaköy Camisi, Kurşunlu Cami'de 2 tane camimiz var. 2 tane. Teşekkürler muhtarım. İşte dez dediğim yapılar bunlar. Süslemeler, duvarları görsel bir güzellik haline getiriyorlar. Camimizin kapısı açık. Çoğu camide kilitli olduğu için çekimler yapamıyoruz. Burada tarihi Kurşunlu Camimizde çok güzel çekimler yaptık. Burası Babuşçu Cami. Tabii Kurşunlu Cami gibi çok tarihi bir şeyi yok, geçmişi yok. Ama burası da güzel. Evet, köyde tamamen yıkılmış bir ev bulduk.
O da tek tük dediğim gibi. Keşke her köy böyle evlerine, köylerine sahip olsa. Yakışıklı köpek senin mi yoksa? Evet abi. Bayağı yakışıklıymış köpek de senin gibi. Bozkır'ı ziyaret edip Üçpınar Mahallesi'ne uğradığınızda yerleşimde bulunan tarihi Kurşunlu Camii'ni mutlaka görmelisiniz. ...18. yüzyılın sonlarında Şeyh Hacı Muhammed Efendi tarafından yaptırılan caminin düz toprak damlı ve ahşap bir yapı olduğu, daha sonra duvarlarının kalınlaştırılıp üzerinin kubbe ile örtüldüğü rivayet edilir. Çinko ile kaplı kubbelerinin kurşunla kaplatılması sonucunda yapının Kurşunlu Cami olarak anılmaya başladığı tahmin edilir. Yapıya bitişik kare kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefeli güdük minaresi 1917 yılında inşa edilmiştir. Mihrabı taştan, minberi, mahfili, vaaz kürsüsü, kapı, kanat ve pencereler ise ahşaptan yapılmıştır. Mihrabındaki beyaz sıva üzerine yapılmış kalem işi süslemeler de oldukça hoş bitkisel motif ve hatlar kullanılmıştır. Caminin dış kısmının sadeliğine rağmen içerisi oldukça süslü olması ziyaretçileri şaşırtabilir. Bir renk cümbüşüne dönüştürülmüş olan cami süslemelerinin 1949 yılında hat ve tesip sanatkarı Gaziantep'li Müslüm Gökçek tarafından yapıldığı bilinir. Halk arasında anlatılan rivayetlere göre yakın çevrede ne kadar yumurta varsa hepsini toplayan usta işini yaparken camiye kimseyi almamıştır. Müslüm Usta'nın kök boya ile yumurta akını karıştırarak hazırladığı boyalarla yaptığı muhteşem süslemelerinin sırrı hakkında Üçpınar'da çeşitli hikayeler anlatılır.
Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş olan cami, 2006-2009 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tekrardan onarımdan geçirilmiştir. Şu anda gördüğümüz hali onarımdan geçirilmiş halidir. Yani baş tarafta dediğimiz gibi Bozkır ilçemize ve Üçpınar mahallemize uğruyorsanız mutlaka burayı da ziyaret ediniz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Selamünaleyküm. Nasılsın dayı? Geldim. Camiye mi gidiyorsun? Ben de rekat geldim. Rabbim şifa versin. Allah'tan hadi yürüyün. Görüşürüz, iyi günler dayıcım. Bu orman gibi alan. Yukarıda biraz sonra da çekimlerinde göreceğiniz meydandaki kahvenin parkı, yeşil alanı. Yazın aşağılara da sandalyeler atıyorlar. Bir kere şahit olmuştum. Hoş oluyor yani ağaçların arasında.
Çay, muhabbet, sohbet. Bu küçük dükkanlar zamanın ticaretinin döndüğü yerler. Şurada bir alan var. Ya meydana doğru bu alanların hepsinde küçük atölyeler var. Yukarıda bir terzihane vardı, onu gördüm. Dayımın kasketi de güzel yani. Köyümüzün davarcılarından. Öyle mi? Heh. Çobancılık mı? Koyun mu? Yok da var. Da var. Da var. Bıraktın mı şimdi dayı? Yok var. Ne kadar? 220 kadar. Oo, sen küçük değil yani. Büyük üreticisin abi maşallah. Ağası şimdi davar gidiyor. Çıktı gitti. İyi maşallah. Oğlum çekilsene. Fıstık. Gel. Fıstık. Fıstık mı ismi abi? Ne rahatsız ediyor? Tam fıstık. Şerefsiz. Kimlerden gelirsiniz? Bulalım mı? Ben dereliyim abi. Nereli? Dereliyim. Çekmeyi severim böyle. Oh, dumanın üstünde. Hacı Ahmet Balta köyde mi? Şu an burada değil abi. Hadi uslu çay içelim. Tamam. Hasan'ın. Şaban Hasan. Şüpınar mahallemizin burası çevre düzenlemesi yapılmış. Çocuklar için park haline getirilmiş. Yukarıda alanları var. Su gözü. Bereketli bir şekilde su kaynıyor burada. Üçpınar Mahallesi, yani gezdiğim çoğu mahalleyi de tanıyorum. Daha önceden de evveliyatında da gezmişliklerim var. Üçpınar Mahallesi benim vekil öğretmenliği yaptığım süreçte Üçpınar'a kadar dolmuşla gelip buradan geriye araba denk geldiğinde arabayla değilse yayan Söğüt Mahallesi'ne, Söğüt köyümüze gittiğim bir güzergah. Yukarıdaki biraz önce çekimlerini yaptığımız mahallenin meydanında inerdik. Muhtarım da o zamanlar servis şoförüydü. Yine de devam ediyor muhtarlığın yanında. Buraya kadar gelir. O hatırlıyor mu bilmiyorum. Buraya kadar gelir. Oradan sonra da yürüyerek giderdim. Yani bu alanların evveliyatında biliyorum. Bu park yoktu. Sonradan yapılmış. Çevre düzenlemesi. Buradan da artık ne amaçla kullanılıyor bilmiyorum. Sulama veya da başka içme suyu olarak kullanılıyor mu bilmiyorum ama su alımı da yapılıyor. Gördüğünüz gibi. Muhtarın bahsettiği dere yatağı. Tabii şu anda su seviyesi az. Bahar aylarında taşkın durumu oluyor, demek ki ıslah çalışması yapılacakmış. Evet arkadaşlar, bugünkü gezimizde Üçpınar köyümüzdeydik. Üçpınar mahallemizde, Üçpınar kasabamızda. Artık bir köy diyoruz, bir mahalle diyoruz, bir kasaba diyoruz. Yani değişik isimler olsa da artık mahalle deniliyor resmi olarak, ama bizim için artık hepsi bir köy.
Üçpınar köyümüzdeydik. Güzel bir gezi oldu. Muhtarımız sağ olsun mihmandarlık yaptı. Gittiğimiz yerlerde muhtarlarla da röportaj yapınca hem mahalleyi daha güzel tanımış oluyoruz. Detaylı bilgilere vakıf oluyoruz. Güzel oldu. Güzel bir geziydi. Umarım sizler de videomuzu, gezimizi beğenirsiniz. Yorum, beğeni ve desteklerle, paylaşımla desteklerseniz memnun olurum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.